Değerli arkadaşlar, Gelecek Şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda mining cihazımızı tekrar çalıştıracağız ve sizlere nasıl bir mining cihazını daha önce kullandığımızı kısa bir anlatmaya çalışacağız. Şöyle ki biliyorsunuz uzunca zamandır mining cihazlarımız kapalı kaldı. Çoğu arkadaş cihazlarını sattı. Çünkü gerek elektrik fiyatları ve gerekse Ethereum fiyatlarının satış fiyatının düşük olmasından dolayı tabii ki gelir elde edilemez hale geldi. Bu sebeple de ya fişi çekti beklemeye aldılar ya da parçalayıp sattılar cihazlarını. Ancak ben şahsen cihazımızı parçalayıp satma niyetinde değildim. Çünkü parasını zaten çıkartmıştı. Tabii ki bir süre sonra Ethereum fiyatının artacağını biliyorduk. Bu sebeple de elbette ki beklemeye aldık cihazımızı. Ancak şöyle de yapabilirmişiz aslında, yani elektrik parasını ödeyip Ethereum biriktirip şu an bozdursaymışız. Yani çok güzel bir gelir elde edecekmişiz ama ne yapalım, nasip. Biz tekrardan yeniden fişimizi birazdan takacağız. Cihazımızı öncelikle bir tanıtacağım sizlere. Şunu da belirtmek isterim, yani özellikle zaten fişimizi takmamızın en büyük sebeplerinden birisi tabii ki Ethereum fiyatının artmış olması. En az 2500 lira ve 3000 lira arasında değişiyor, değişik bir seyirde şu an ve uzun zamandır da böyle kısa vadede Ethereum satış fiyatının değişeceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Bu sebeple fişimizi takacağız. En büyük sebeplerden birisi de benim çatıda 7 kWh saat kapasiteli bir güneş enerji santralim var. Bu santral on-grid bir santral arkadaşlar. Yani üretim fazlasını şebekeye basıyor ve ay sonunda mahsuplaşıyoruz. Zaten bu konuyla ilgili de çok ayrıntılı videolar çekeceğim. Yani güneş enerji santralinin evler için 10 kW altı güneş enerji santrallerinin resmi aşamaları, gerekli evraklar, gerekli işlemler hepsini ayrıntılı anlatacağım sizlere. Hem de canlı sistem üzerinde teknik detaylar, teknik bilgiler de vereceğim. Bunun için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Gelecek Şimdi kanalımız teknoloji üzerine bir kanal. Ancak sadece teknoloji değil tabi ama yani bilgi olacak, insanların işine yarayacak her şeyi biz bu kanalda paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sizlere çok ayrıntılı videolar çekeceğim. Şu an mining cihazının bulunduğu balkondayım. Diyeceksiniz ki sen ne arıyorsun orada? Bakın gördüğünüz gibi cihazı buraya koymuştuk. Bu cam balkonun camlarını da açıyorduk arkadaşlar ve çok güzel bir soğutma ortamı oluşuyordu. Birazdan yine açacağız. İnşallah tekrar start vereceğiz ve bismillah diyeceğiz. İnşallah kazançlı olur. Bol kazançlar elde ederiz arkadaşlar. Ne diyorduk? Güneş enerji santralimiz var. O yüzden yani elektriğimiz, yani şöyle söyleyeyim size, günlük bu sistem yaklaşık 50 kW kadar bir elektrik harcıyor. Benim çatıdaki güneş enerji santralimde 40 ila 50 kW arasında bir elektrik üretiyor günde. Yani şu demek oluyor, en kötü ihtimalle günlük sadece 10 kW'lık bir harcamam olacak. Yani fatura ödemem olacak. Bu da yani ayda 250-300 lira ya yapacaktır ya yapmayacaktır. Hani 400 de olsa fark etmez. Yani sonuç olarak elde edeceğimiz gelir daha fazla olacak. İsterseniz fiş takmadan önce cihazı biraz tanıtmaya çalışayım. Açıkçası ben de bayağıdır görmediğim için balkona çıkıp bir merhabalaşmaktan başka cihazla bir haşır neşirliğim olmadığı için işin açığı özelliklerini de bakalım hatırlayabilecek miyim? Çünkü en az 2 senedir, yani evet 2 senedir, 1,5-2 senedir fişi takılı değil arkadaşlar. Dilerseniz arka kameraya geçelim, ana kameraya ve cihazı sizlere tanıtmaya çalışayım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi cihazımız bu. Uzun zamandır cihazımızın temizliğini yapmamıştık ama tabii şehir merkezinde çok fazla tozlanma olmadığı için aşırı bir tozlanma oluşmamış. Cam balkonlar da sürekli kapalı. Ama tabii bu andan itibaren artık cam balkonlarımız açık kalacak. Çünkü havalandırma biliyorsunuz mining cihazlar için çok önemli. Biz bu cihazda Ethereum üretiyoruz. Ethereum üretirken de yani yaklaşık işin açığı bize bu işe başlamadan önce de diyorlardı ki işte yaklaşık olarak 0.6-0.7 maksimum işte Ethereum üretirsiniz ama biz bununla minimum 1 Ethereum'u aylık üretmeyi başarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra daha ayrıntılı videolar da çekeceğim. Eğer yine uzun bir süre kazançlı olmaya devam ederse elbette ki insanların tekrar
bu sistemlere yöneleceğini düşünüyorum ve teknik videolarda tabii ki bu sebeple çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cihazımızın üstünde fanlar var. Bu fanlar şu şekilde dışarı üflüyor arkadaşlar. Biz şöyle bir havalandırma sistemi yaptık. Gördüğünüz gibi cihazın, hatta şöyle bir çekelim arkadaşlar. Cihazımızın arka tarafında tam ekran kartlarının üfleme noktalarında, yani burada sıcak havalar oluşuyor, birikiyor haliyle fanlardan dolayı. Bunları tahliye eden fanlar koyduk. Üstte de ortalarda biriken, ekran kartlarının üzerinde biriken sıcaklıkları atmosfere atmayı hedefleyen yine üflemeli değil de ters yönde, yani sıcak havayı tahliye için kullandığımız fanlarımız var. 12 tane burada 12 santimlik, 12 tane de burada 12 santimlik fanlarımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fanlarımız içeriye doğru üflemiyor. Yani sistemin içerisine değil, sistemin dışına doğru üflüyor. Çünkü asıl amacımız burada içerideki oluşan biriken sıcak havayı tahliye etmek. Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki defalarca farklı yöntemler denedik ve soğutmayı en güzel yaptığımız şekil bu arkadaşlar. Kesinlikle içeriye doğru, yani cihazın, sistemin içerisine doğru üfleme yaptırdığımız zaman fanların hiçbir etkisi bulunmuyor arkadaşlar. İçerideki sıcak havayı tahliye etmemiz bizim açımızdan çok daha faydalı bir durum. Bu bilgiyi de verdikten sonra değerli arkadaşlar, isterseniz cihazımızın kısa bir tanıtımını yapmaya çalışayım. Dediğim gibi uzun bir süredir de cihazımızı, yani bir merhaba balkona çıktıkça, bu aslında arkada atıl bir balkon. Çok fazla da giriş çıkış yapmadığımız ama cihazı da görmediğimiz yani haliyle. Ama yaklaşık 2 sene olmasına rağmen hatırlıyor gibiyim. Şöyle yapalım. İşte bu bir seyyar arkadaşlar. Bunu kendimiz yaptık. Daha doğrusu kendim hazırladım şu şekilde. Görüyorsunuz 2 tane kompozit kestim uzunca. Buna vidaladım. Bu şekilde seyyar. Bu ortamda oluşan bütün ısıyı dışarı tahliye ediyor. Ekran kartlarımız bu ortamda oluşan ısıyı dışarı tahliye ediyor arkadaşlar. Şöyle alalım. Bakalım alabileceğiz mi? Kablomuz neden yetişiyor bilmiyorum. Şimdilik kablomuz sabit değilmiş. İsterseniz şuradan çıkaralım. Şöylece kenara bir yaslayalım arkadaşlar. Evet. Kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi safir ekran kartlı yoğunluklu olmak üzere farklı marka ve modellerde ekran kartlarımız var. Aslında modeller farklı değil de, yani RX 580 GB'lık ekran kartları kullandık değerli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ekran kartlarımız yaklaşık olarak 33 MHz değerinde bir hıza sahip. Tabii ki uygun ayarları yaptıktan sonra. Gördüğünüz gibi XFX ya da SFX, nasıl okursanız artık, bir ekran kartımız var. Yalnız bu ekran kartı gerçekten bende bir hayal kırıklığına sebep oldu arkadaşlar. Yani çok fazla hız alamıyoruz. Bütün ayarlarını yapmamıza rağmen mümkün olan en yüksek hızı, yani 30-31 MHz gibi bir değer arkadaşlar. Çok hayal kırıklığı oldu bende. Safirler gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Bunlardan ikisi farklı seri. Bunların da dediğim gibi bir farklı seri. Aslında seri farklı değil. Normalde aynı yerden aynı anda aldık. Ancak bu iki ekran kartında yine 32 MHz değerini bir türlü geçiremedik arkadaşlar. Tabii geçiremedik arkadaşlar. Muhtemelen çip farkı var. Yani muhtemelen RAM farkı var, çip farkı var. Ondan oldu arkadaşlar. Yani diğerleri aynı. Bunun ikisinin RAM'leri farklı. Neyse, teknik detaylara dediğim gibi daha sonra tekrar gireriz. Benim asıl burada söylemek isteyeceğim ekran kartları
Maxusun diye bir ekran kartımız var bizim arkadaşlar. 3 fanlı, çok efsane diyebilirim. Bu marka aslında Çin markası. Bu da aynı marka. Ama ilk başta biz bu modeli almıştık. Bu model işte iyi kötü idare ediyor yine. Yani açıkçası ilk baştaki ekran kartımızla aynı değerler sahip. Standart. Ancak bu iki ekran kartı arkadaşlar, sınırları zorlarsak 34, hatta 35 MHz değerinde hızlara erişebildi arkadaşlar. Biz yine de sınırları zorlamıyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir ekran kartı. İşin açığı AliExpress'ten alabilirsiniz. Valla gerçekten beklediğiniz zamana değecektir. Gerçekten yüksek hızlara erişiyor arkadaşlar. Benden söylemesi. Sonuç olarak arkadaşlar burada 12 tane RX 580 8 GB'lık ekran kartımız var. Evet. Başka neyimiz var arkadaşlar? Biraz ağır bir cihaz oldu. Bunun kasasını arkadaşlar ben kendim tasarladım. Çizimini yaptım bilgisayar ortamında. Ve sanayide bir arkadaşın yanına gittim. Böyle alüminyum işleriyle uğraşan, kaynağı yapabilen bir arkadaşın yanına gittim arkadaşlar. Bu profille işte benim yaptığım çizimlerden yola çıkarak aynı şekilde ölçümlerden kestik ve kaynatarak sağ olsun arkadaş istediği bir şekilde bu kasayı hazırladı. Tabii ben de yanındaydım. Şöyle yap böyle yap diye. Ve gerçekten çok güzel hafif bir kasa oluştu. Altına da kombozitle bir taban yaptık ve mükemmel bir altyapı oluşmuş oldu değerli arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Bu cihazda dediğim gibi 12 tane ekran kartı takılı ve ekran kartları için Gigabyte anakart kullandık. Bu anakart o zamanki şartlarda en iyi anakarttı arkadaşlar. 12 tane ekran kartı takılabilen. Hani şu anda bile muhteşem diyebilirim. İşte DDR4 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Intel Celeron 2.4'te bir işlemcimiz var ki fazlasıyla yeterli arkadaşlar. Açıkçası işlemci çok önemli değil. RAM belki biraz önemli. Şu an kesinlikle fazlasıyla mükemmel bir sistem, stabil çalışan bir sistem oluştu. Daha önce yaptığımız araştırmalarda güya 12 tane bu RX 580 8 GB'lık mining cihazını çalıştıracağını taahhüt ettikleri RedRock 1650 Watt'lık bu güç kaynağını aldık arkadaşlar. Ancak daha ilk fişi takmamızda maalesef ekran kartlarına giden kabloların neredeyse tamamı yandı. Bu bizim için acı bir tecrübe oldu. Çünkü ne yapacağımızı bilemedik arkadaşlar. Ekran kartları yandı diye çok korktuk ama Allah'tan ki sadece kablolar yandı. Yani yeterli olmadı. Maalesef kablolarını yenilemek suretiyle tekrar kullanmaya devam ettik. Biz de buna şöyle bir çözüm bulduk arkadaşlar. Sistemin yarısını ve anakartı bu güç kaynağına bağladık. Ve bunun yanına da 2 adet 850 wattlık yine kaliteli 2 tane güç kaynağı aldık. Bunları da 4 şeklinde ekran kartlarına paylaştırdık arkadaşlar. Şu an muhteşem bir şekilde güç kaynaklarımız yeterli durumda. Tabii 3 tane güç kaynağı olunca biraz fan sesi oluşuyor ama dediğim gibi pencerelerimiz açık olduğu için, balkon camlarımız açık olduğu için bu ses dışarıda absorb oluyor ve içeride kesinlikle bu sesi biz kapıyı örttüğümüz zaman duymuyoruz arkadaşlar. Kimsenin de rahatsız olduğunu şu ana kadar duymadık. Komşularda sorduğumuzda herhangi bir ses gelmediğini bize beyan ettiler. O yüzden de korktuğumuz başımıza gelmedi işin açığı. Evet arkadaşlar, sistemimiz bu şekilde. Başka ne var? Diyeceksiniz bu fanlar ne işiyor? Arkadaşlar bu kabloları biliyorsunuz sürekli kullanımda, özellikle yazın arkadaki bağlantı kablolar, güç kaynağı kablolar, ekran kartlarına giden kablolar kesinlikle ısınıyor ve bazen kontak yerlerinden maalesef yanabiliyor. Buna engel olması için kabloların üzerlerine kesinlikle ciddi derecede faydasını gördüğümüz
fanlarla üfleme yapıyoruz arkadaşlar ki bu kablolar kesinlikle bağlantı noktalarını özellikle soğutuyor arkadaşlar. Ve daha sonra yangın gibi riskleri ortadan kaldırıyor ve gerçekten bizim içimizi çok rahatlatan bir durum oluştu burada. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı akım koruma prizimiz var. Bütün güç kaynaklarını buna bağladık. Modemimizi falan hepsini buna bağladık. Binamızda ve dairemizde de parafudur olduğu için yıldırım darbelerini son noktada da D sınıfı parafudur olan bu akım koruma prizleriyle koruma altına almış olduk ve sistemimize yıldırım darbelerinden de koruduk arkadaşlar. Olmazsa olmaz mı ama olursa da iyi olur. Sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Yani sizler artık dost arkadaş olduk. O yüzden samimiyetinize güvenerek biraz da yerlerde sürünerek videomuzu çekiyorum. Görüyorsunuz sistem bu şekilde arkadaşlar. Fanlarımızı da birazdan hani cihazımızı çalıştıracağımız için üzerine tekrar koyalım ki sıkıntı yaşamayalım. Dediğim gibi bu seyyar yapmıştık bunu. İyi ki de yapmışız. Çok kullanışlı oldu. Cihazın üzerinde özellikle anakartların üzerinde oluşan sıcak havayı çok temiz bir şekilde tahliye ediyor arkadaşlar. Sanırım şu güç kaynağından almıştık. Sanırım şu kablodan almıştık enerjiyi. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar bağlantıyı yaptık. Şu şekilde kablolarımız fanlara değmeyecek şekilde bir ayarladıktan sonra tekrar cihazımızın genel görüntüsüne bakıyoruz. Evet her şey yolunda gibi gözüküyor. Zaten kablolarımızı hiçbir şekilde sökmemiştik. Muhtemelen de bir sorun çıkmayacaktır. Burada en azından ne olup bittiğini görmek için bir monitörümüz var. Biz bunu Sample Mining yazılımı yüklü Linux tabanlı arkadaşlar cihazımızda. Yani uzaktan zaten takip edebiliyoruz ancak yine de bir monitörümüz burada mevcut. Klavye, mouse. Vay be bıraktığımız gibi duruyor. Biraz tozlanmış. Size tabi gözükmüyor muhtemelen. Cihazımıza Ethernet girişinden internet bağladık ve bunun devamı arkadaşlar şu şekilde. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. İçeride bir kablosuz erişim modemimiz var. Bu ana modemden sinyali alıyor ve kabloluya çevirerek mining cihazımıza internet bağlantısı sağlıyor. Burada da şöyle bir sistemimiz var arkadaşlar. 2 tane uzaktan erişimli prizimiz var ve bunlar aynı zamanda kilowatt saat değerinden günlük, anlık, işte aylık ne kadar enerji harcadığımızı, ne kadar elektrik harcadığımızı bize raporluyor. Hem de uzaktan cihazımıza erişim sağlayamadığımız zamanlarda, işte cihazımızda donma meydana geldiği zamanlarda, evde de olmadığımız zamanlarda, tatilde vesaire sıkıntı yaşamamak adına uzaktan resetliyoruz cihazımızı. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aynı anda kapatıp açarsak bütün sistemi internet erişimimiz daha önce sağlanmadığı için problem yaşayabiliyoruz. Yani cihazımız daha önce açılıyor ve diyor ki işte internet bağlantısı yok. Al ayırt da pirincin taşını. Biz de ne yapıyoruz? Hem interneti hem cihaza ayrı ayrı komut veriyoruz arkadaşlar. Önce interneti açıyoruz kapattıktan sonra. İnternet bağlantısından işte bir dakika sonra bağlandığına kesin emin olduktan sonra daha sonra da mining cihazımızı uzaktan aktif ediyoruz ve cihazımız açılıyor ve başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yine burada hepimizin kullandığı gibi her ihtimale karşı yine ölçüm yapan bir kilowatt saatimiz var. Anlık harcamayı falan takip edebiliyoruz ama dediğim gibi biz bunları zaten internet üzerinden uygulamayla da takibini yapabiliyoruz. Evet,
Bu kablonun ucu da arkadaşlar şöyle balkonumuzun prizine geliyor ama prizimiz maalesef yerlerde sürüyor şu an. Onu alalım. Hazırsanız bir besmele çekelim arkadaşlar. Takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne durumdayız, ne alemdeyiz. Oo. Çalışmaya başladı. Monitörümüzü de açalım, takibini yapalım arkadaşlar, ne olup bitiyor. Gördüğünüz gibi ekran kartlarımızın da fanları dönmeye başladı. Tahliye fanlarımız dönüyor. Gördüğünüz gibi güç kaynaklarımız aktif durumda. Anakartımız aktif durumda. Bakalım ekranda neler oluyor. Evet. İşletim sistemin dosyaları yüklenmeye başladı değerli arkadaşlar. Umarım bir sorun yoktur. Çünkü en son bıraktığımız haliyle çalışıyordu. Tabii bu fiş takmadan önce de kontrol ettiğimde işletim sistemimizin süresinin dolmadığını gördük. Henüz lisans süremiz devam etmekte. Umarım bir sorun oluşmadan bize ekstradan şu an bir sıkıntı veya ayar işlemi gerektirmeden cihazımız açar. İnternet, evet, internet bağlantımız bağlandı. Sample Mining bağlandı. Evet, bağlantımızı girdi. O süper. Ekran kartlarımız yükleniyor. Çok iyi. Buradan yaptığımız ayarları da görebilirsiniz değerli arkadaşlar. RX 580 için. Evet, 12 ekran kartımızı da gördü. Çok iyi. Birazdan yüklenmeye başlayacak ve sistem çalışmaya başlayacak. Biz burada da toplamda kaç MHz değerinde bir hıza eriştiğimizi yine takip edeceğiz. Bakalım havuzumuza bağlanabiliyor muyuz? Evet, bağlandı. Havuza da bağlandı arkadaşlar. Şu an hiçbir sıkıntı, hiçbir problem gözükmemekte. O süper. Bakalım. Evet, henüz paylaşım yok. Birazdan paylaşım yapmaya başlayınca hızımız kaç olacak? 232 MHz saatle başladı. 392 MHz saat. Tekrar bir ayar çek. Evet, 399.496 MHz saat. Çok iyi bir hız arkadaşlar. Ve 400'ü gördü, evet. Yani 12 tane RX 580 ekran kartı ile bu hıza erişebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu hızı daha da artırabiliyorum. Ancak yaz döneminde sıkıntı yaşadığımız için daha fazla artırmıyorum ama kışın biraz daha artıracağımızı öngörüyorum ama böyle de gayet iyi durumda. Henüz bir paylaşım yapmadı havuzda ancak sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Dilerseniz ilk paylaşımı da yaptıktan sonra videomuzu yavaş yavaş sonlandıralım. Daha sonra yine teknik konularda veya ne olup ne bittiği konusunda nasıl kazançlarımız oldu, yani değer mi bu sistemi kurmaya? Evet, ilk paylaşımda yaptı. Kurmaya değer mi? Daha sonraki videolarımızda deneyerek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, sizlerle birlikte yaklaşık 1,5-2 yıl zaman aralığından sonra mining cihazımızı tekrar prize taktık ve start verdik arkadaşlar. Allah bol kazanç nasip etsin. Sonuçta bu haram para değil arkadaşlar. Bu helal para. Bunu kim ne derse desin. Kesinlikle böyle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yani Allah haram paradan uzak tutsun. Ne diyeyim. Şu anki öngörüm arkadaşlar, bu sistem yaklaşık 1 Ethereum kazıyacaktır. Daha fazlasının da olacağını tahmin ediyorum. Yani bazı günler az olsa da havuzdaki duruma göre bazen gerçekten çok günlük yüksek rakamlara ulaşabiliyoruz. En azından öyleydi. Şimdi de muhtemelen aynısı olacak. Evet.
dediğim gibi günlük yaklaşık 50 kWh saatlik elektrik harcıyor. Biz bunun 40 kWh saatini güneş enerjisinden zaten elde ediyoruz. Yani günlük bize 10 kWh saatlik normal bir dairenin elektrik faturası kadar ödeme yapmak düşecek bize. Yani gerisi de kar olacak arkadaşlar. Yani yaklaşık şöyle söyleyeyim, bir tane asgari ücretli bir makine işçi buraya mesaiye bağlanmış 24 saat çalışıyor gibi düşünün arkadaşlar. Tabiri caizse tabi. Evet arkadaşlar, sesi de duyuyorsunuz, artık cihazımız çalışıyor. Yeni bir heyecan başladı. Yeni bir serüven, maraton. İnşallah dediğim gibi güzel bir kazanç elde ederiz. Şöyle balkonumuzdan manzaramızı da size gösterelim. Fazla bir manzaramız yok ama yani şehir yaşantısı malum. Değerli arkadaşlar, yine bir videomuzun sonuna geldik. Sizlere mining sistemi hakkında da daha sonra çok ayrıntılı bilgiler vermeye çalışacağız zamanla. Gerçekten bir video çekmesi çok zaman alıyor. Onu montajlaması, kurgulaması, yüklemesi. Haliyle de hayatta devam ettiği için başka işlerimiz de var malum. Bu sebeple biz bu sistemleri sizlere aktarırken, bu videoları size aktarırken bayağı bir zaman harcıyoruz. O yüzden de biraz videolar arasında zaman oluşuyor. Kusura bakmayın. Daha iyi videolar çekebilmemiz için arkadaşlar, bu işe daha çok ağırlık verebilmemiz için sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Lütfen kanalımıza abone olun ve mutlaka bildirimler açın ki yeni videolardan haberiniz olsun. Ve mutlaka videolarımıza olumlu ya da olumsuz bize geri bildirimde bulunun arkadaşlar. Yani yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Bu bizim için çok değerli. Hem kanalımızın gelişmesi için, daha çok kitleye ulaşması için önemli. Söz veriyoruz, siz bize destek oldukça biz size çok faydalı, çok iyi videolar hazırlamaya devam edeceğiz. En azından şu ana kadarkilerden daha iyilerini çekeceğimizi size garanti verebilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bilgiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.